Good morning. I'd like to thank the organizers and all of you for inviting me to your beautiful city. Günaydın. Beni bu güzel şehrinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. This is my second time to Antalya and I want more. Antalya'ya 2 defa geldim ama daha çok gelmek istiyorum. I've had the opportunity to meet many new colleagues and to make, I hope, lasting friendships among some of the wonderful doctors that you have here. Burada birçok arkadaşım oldu. Onlarla bu arkadaşlığı devam ettirmek istiyorum. And I was asked to talk to you today about survivorship from breast cancer. Sizlere bugün meme kanseri, erken meme kanseri sonra takibi konuşmam istendi. So firstly, as you all know, breast cancer is an enormous problem throughout our globe. Meme kanseri bildiğiniz gibi dünyada önemli bir problem. The most common cancer in women on the planet, accounting for 23% of all cancers. Dünyada meme kanseri en çok görülen kanser, tüm kadınlar içerisinde %23. And among cancers in women, the greatest killer. Kadınlar içerisinde de en önemli ölüm nedeni kanserler arasında. In Turkey, 50,000 new cases every year in the United States, in Turkey, and the incidence is going up substantially. Türkiye'de de 50.000 yeni kanser 2011 yılında ve gittikçe artıyor meme kanseri. And thankfully in Turkey, most cancers present at early stage 1 or stage 2. Türkiye'de de artık daha erken tanı ve tedavi olanağı var. Although in Turkey, from what I've read, there are some geographic differences. Earlier stage in the west, later stage in the east. Türkiye'de de doğuda daha geç dönemde tespit ediliyor. Batıda tıpkı diğer gelişmiş ülkeler gibi daha erken dönem. In the United States, 230,000 new cases of breast cancer every year. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2013'teki yeni meme kanseri sayısı 230.000. It's the second leading cause of death for cancer. The first for women is lung cancer in the United States. Kadınlarda akciğer kanseri birinci ölüm nedeni, Amerika'da ikincisi meme kanseri. And about 40,000 deaths every year. 40.000 kadın Amerika'da 2013 yılında ölüm oldu meme kanserinden. But the good news is that in the United States and in Turkey, things are improving substantially. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık ölüm oranında ve insidans oranında azalma var. You can see since about 1995, the mortality rate has decreased substantially for white women and black women in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde 95 yılından beri siyahi kadınlarda da beyaz kadınlarda da bunun ben size farkını söylemiştim, neden bunu hep böyle yapılıyor. Azalma olduğu gösterildi ölümde. Although white women do better. Beyaz kadınlar daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Ölüm daha az. And so we have discrepancies too in our society in order to make it more equal for all of our population. Bunu söylemesinin nedeni Türkiye'de Doğu ile Batı farklıydı. Bizde de diyor benzer şekilde farklılıklar ırklar arasında var. Now I want to talk about the good news about breast cancer, and that's survivorship. Meme kanseri için güzel şeyler söylemek istiyorum. Bunun da takiplerle ilgili bazı güzel şeyler söyleyeceğim. So an individual is considered a cancer survivor from the very beginning, from the time of diagnosis to the rest of your life. Bu tanıdan itibaren takipte de kişiselleştirilmiş olmalı. And doctors begin to think about survivorship from day one of diagnosis. Teşhisi aldığınız birinci günden itibaren doktorlar sizi nasıl takip edeceklerini, yaşamlarınızı düşünmeliler. It's about living with, living through,
and living beyond the diagnosis of cancer. Kanserle birlikte yaşamak, kanserle yaşamak, kanserin ötesinde yaşamak olarak düşünmelisiniz. And it is, survivorship is all encompassing patient, doctor, family, friends, caregivers, and all of society. Meme kanseri yalnızca size gelen bir kanser değildir. Ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi ve toplumu ilgilendirir. And in the US, it has become a very important issue. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok önemlidir. The Institute of Medicine in the US has given us a mandate to promote good scientific investigation about how to improve survivorship. Amerika'da takip programlarının da mutlaka kanıta dayalı olması gerekir. Now the good news is, as mortality goes down, survivorship goes up. Ölüm azaldıkça kanserden yaşam artmaktadır. So in 2013, 14 million Americans surviving all sorts of cancers and 2.8 million breast cancer survivors. 2013 yılında tüm kanserlerden yaşayan sayısı 14 milyon, meme kanseri içinse bu 2.8 milyondur. And we're good at treating cancer. We're better at it. We're much better at treating breast cancer, as is your physicians. Sizin de doktorlarınızın da tedavilerinde olduğu gibi biz artık meme kanserini, tüm kanserleri çok iyi tedavi ediyoruz. And so the survivorship numbers are just going to expand. That's the good news. Evet, survivorship artıyor. Bu da bizim için önemli bir haber. Thank you. Now, survivorship can be broken up into a variety of seasons or time frames. Şimdi o survivorship diyor, survivorship şu takip, yani yaşayan hastalar demek. Bunu ikiye ayırmak lazım diyor. Akut. Survivorship begins at diagnosis. So acute survivorship is during active treatment. Survivorship dediği, akut dediği tedavinin olduğu dönem. Yani yaşam dediğimiz tedavinin ilk döneminde başlar. Transitional survivorship is about the first year after treatment is finished. Geçiş survivorship'i dediği ilk tedavinizin başladıktan sonraki ilk bir yıl. Extended survivorship, 1 to 5 years, can be either in remission. Go ahead. İlk 5 yıl içinde extended, yani uzamış survivorship diyor. Or unfortunately, sometimes, infrequently, a relapse and living with cancer. Bazen bu 1-5 yıl içerisinde kanser tekrarlayabilir ama bu sefer de kanserle yaşam. And then what we all want, permanent survivorship. Daha uzuna da kalıcı yaşam survivorship deniyor. Again, hopefully cancer free. Bizim umudumuz tabii kanserin artık 5 yıldan sonra yok olduğunu düşünmek. But there are issues that need to be addressed throughout the entire seasons of survivorship. Tabii bazı konuları da bu arada konuşmak lazım. Long-term problems due to the cancer treatment. Kansere bağlı uzun dönem yan etkiler, problemler. Second cancers or recurrence of the first. İkincil kanserler, memede açığa çıkması veya tekrarlaması. And then tragically there are rare cancers caused by the treatments. Bazen de verdiğiniz tedaviye bağlı kanserler oluşabilir. Now, among survivors in the United States in 2010, there was all cancers, there was a large survey that was given to all survivors. Yaşayan bütün kanserlilere bazı anketler yapılmıştır. And these were the concerns in order of frequency. First, the psychological concerns. Bu anket sonuçlarında hastaların nelerden çekindikleri sorulmuş. En önemlisi tekrar kanserin yenilenmesi. Of course, among survivors, the number one concern is fear of recurrence. Tekrar kanserin yenilenmesi yaşayanlar arasında en önemli korku olarak belirlenmiştir. And others, sadness, grief, concern about the family and hereditary cancer,
personal appearance after surgery and or reconstruction, all of these are of great concern to our survivors, and you can see the percentages. Bu diğerleri ise depresyon, kişilik belirlenmesi, aile kaybı, kişinin kendi görünümünün değişmesi, kansere bağlı ilişkiler gibi birçok şey hastaların ve yaşayanların büyük problemler olarak düşündükleridir. This is not easy. He's working very hard. Kolay değil diyor bu simultane yapmak bu işi. And among these survivors, physical concerns. Bazı fiziksel çekingeler de var. Over 50% of the patients express worries and problems with energy and concentration and sexual functioning. En önemli 3 şey kanserden yaşayan hastalarımızın enerjinin kaybı, enerji olmamasını hissetmesi, konsantrasyon olamaması işine ve ailesine ve cinsel problemler. Concerns that all of the survivors in the audience have right now, and I'm going to talk about the most common. Ben en çok hangilerine görünüyorsa onları konuşmaya çalışacağım. A comprehensive survivorship program must take into account these elements. Mutlaka yaşayan hastalarıyla ilgilenen programların olması gerekir. Yani tedavi sonrası da sizlere yardım edecek programların olması gerekir. Based upon the concerns of our survivors. Sizin bu problemlerinizle halledebilecek kliniklerin, programların olması gerekir. First, and perhaps foremost, surveillance for recurrence and screening for new cancers. En önemlisi kanserin iğnelenmesi veya yeni kanserin ortaya çıkmasını takip edecek programların, kliniklerin olması gerekir. To deal with the symptoms that patients are having throughout all of survivorship. Semptomlarla baş edebilmeniz için programların olması gerekir. And to help promote generalized good health. İyi sağlıklı yaşam için teşvik edilmeli yaşayanlar. So the number one question that I receive in my clinic from breast cancer survivors is this. I've completed my treatment. Now what do I need to do to be well? Benim kliniğime gelen hastaların ilk sorusu tedavi bittikten sonra şudur. Ben tedavimi tamamladım. Şimdi ne yapacağım? First of all, I tell my patients the good news. 80 to 90% of early stage breast cancer patients are cured by the treatments. İlk benim söylediğim bu hastalarıma bir kere şunu düşünün ve mutlu olun. Siz %80, %90 artık meme kanseri, erken evrede yakalandınız. Meme kanseri bir daha size gelmeyecek. The excellent treatments that were talked about earlier and are going to be talked about later today, surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormonal therapy, reconstructive therapy. Size yapılan bütün tedavilerin sonucunu, bu tedavilerin size faydası olduğunu ve işte bu survival'ın yaşamınızın arttırıcı olduğunu söylüyorum. And I tell my patients the risk of recurrence depends on these prognostic factors that you're also familiar with. Size, grade, nodes, ER. Ben hastalara işte bu korkusu, tekrar yineleme korkusu olan hastalara tümörün patolojisine bakarak, patoloji raporuna bakarak durumuna göre yineleme oranı nedir onu kendine anlatıyorum hastaya. And it's important to understand that the timing of recurrence, the rare times that it happens, the timing depends on the biology of the tumor. Hastalarıma tümörün tipine göre tekrarlama olasılığı ne zaman en çok ortaya çıkıyor? Tek tek onu anlatıyorum. So triple negative cancers, breast cancers, tend to relapse within the first 2 or 3 or 4 years. En kötü olarak düşündüğümüz tip olan üçlü negatif tümörlerde ilk 3-4 yılda tümörün tekrarlayabileceğini anlatıyorum. And in the red ER positive tumors have a more level risk of relapse throughout many years and sometimes rarely at years 15, 20, 25.
Eğer ER östrojen reseptörü pozitifse hastaların bu tümörlerin tekrar ortaya çıkması ilk yıllarda çok düşük, çok nadiren 10 yıl, 15 yıl sonra açığa çıkabilir. Onu anlatıyorum. But that's focusing on the bad news. The good news is 80 to 90% are cured. And I say that almost every time I see a patient in follow-up. Bu tabii ne zaman açığa çıkabileceğini söylemekten öte hastaya özellikle %80, %90 artık siz meme kanseri olmayacaksınızı söylüyorum bütün hastalarıma. So what do we do for patients during early and transitional survivorship about their fear of recurrence? It's an important issue in America, in Turkey. İlk 5 yılda takip sırasında hastaların tekrarlama korkusu çok önemli. Bu gerek Türkiye'de gerek Amerika'da böyle. So important that our American Society of Clinical Oncologists set forth a high-level task force to address this issue to help doctors and patients understand what to do. Amerikan Meme Kanseri Organizasyonu doktorlara ve hastalara rehber oluşturmuş durumda. So just last year, these recommendations came out, and here they are. This is how I follow patients with a prior history of breast cancer. Ben hastaları bu rehbere göre takip ediyorum. It's pretty simple. Çok basit. History and physical, every 3 to 6 months for the first 3 years. İlk 3 yılda gelen her hastanın Six- anamnezini ve muayenesini her 3-6 ayda bir ilk 3 yıl yapıyorum. 6 to 12 months for years 3 through 5, and then annually thereafter. 3 ile 5 yıl arasında her 6 ay veya 1 yılda daha sonra her yıl hastaları takip ediyorum. I tell my patients 80 to 90% are cured, but please report to me any new symptoms, lumps, pain, shortness of breath, any health issues. Eğer bu takiplerim sırasında ben görüyorum ama bu aralarda herhangi bir şikayetleri varsa ağrı gibi, nefes darlığı gibi mutlaka bana o bulgularını söylemelerini, beni aramalarını istiyorum. Mammography, about 1 year after diagnosis, and then every year. Tanı alındıktan sonraki 1. yıldan itibaren mamografi yıllık tekrarlıyoruz. Genetic counseling, very important for those women who are whose family history suggests a hereditary cause of breast cancer. We stress this a lot in America and encourage women to get counseling and testing so that it can help their the knowledge can help their whole family. Ailesel hikayesi olanlarda mutlaka genetik konsültasyon istiyorum. We try to coordinate care among lots of different physicians, which is difficult for patients. Diğer bölümlerdeki cerrah gibi, radyasyon terapi, aile hekimi gibi onlarla koordinasyonunu çalışıyoruz. Pelvic examination, routine screening for other cancers like colon cancer, and then what every good doctor should do in general, promote good health. Kolon kanseri, bağırsak kanseri gibi, yumurtalık kanseri gibi diğer kanserleri de mutlaka tarıyoruz. Here's what we don't do. At least we try real hard not to do. Şimdi size de neler yapmadığımızı anlatacağım. No blood tests, Kan testi yapmıyoruz. no tumor markers, Tümör markırı yok, yapmıyoruz. no x-rays, Herhangi bir X-ray çekmiyoruz. No- Erken meme için konuşuyor yalnız. no CT scan, no PET scan, no bone scan, no chest x-ray. Bu gördüğünüz hiçbiri, yani X-ray, MRI, ultrason, PET scan, hiçbiri erken meme kanserinde semptom yoksa yapılmıyor. These tests have false positives, and those require biopsies which are unnecessary. Bu erken meme kanserinde bu testler gereksiz, sanki pozitifmiş gibi sizi biyopsiye götürüyor. Doing these tests routinely don't help women live longer and don't help women live better. Yine erken meme kanserinde bu tip testlerin yapılması hastanın daha uzun yaşamasına neden olmuyor. And we in America firmly believe that breast cancer follow-up testing should be individualized and based primarily on the patient's symptoms. Amerika'da bizim inandığımız ve rehbere giren şudur: bu testler kişiselleştirilmiş olmalıdır, genel yaklaşım olmalıdır ve herhangi bir bulgu semptomu varsa, herhangi bir sıkıntısı varsa o zaman bu testler istenmelidir. Now it's not easy
Many of my patients say, please, please, I want PET scan. Ama bu kolay değil. Çünkü hastalar bunu böyle istemiyorlar ve gelenler bana PET scan yap, başka tarafta kanser var mı diye yalvarıyorlar neredeyse. Believe me, I try to hold the line. Çok zor oluyor benim için. Insurance companies sometimes will not pay for surveillance CT scan or PET scan, but sometimes they do. Tabii Amerika'da sigorta sistemi Türkiye'den değişik. Sigorta sistemleri de bazen hasta istese de onaylamıyor, bazıları ise onaylıyor. I try to educate my patients that these scans don't help you live longer and don't help you live better. Ben hastalarımı şöyle eğitmeye çalışıyorum. Bu gereksiz testler, bunlar hep erken meme kanseri için. Bu testler sizi daha uzun yaşatmayacak diye eğitmeye çalışıyorum. Here's what helps you live longer and better. Take the medicine. Take the hormonal therapy. Eğer uzun yaşamak istiyorsanız bizim size önerdiğimiz kemoterapi ve hormonoterapileri kullanmanız testlerden çok daha önemli. Onları kullanın şeklinde eğitiyorum. I don't know about in Turkey, but in the US, compliance with hormonal therapy is a problem. Türkiye'yi bilemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde hormonoterapi önerdiğimiz halde devam eden hasta sayısı çok düşük. Bu bir problem. About 40% fail to take all 5 years. Yaklaşık %40'ı hormonoterapiyi durduruyor, kendi kendine kullanmamaya başlıyor. They want a PET scan every year, but they don't want to take their medicines. Evet, her yıl PET scan istiyorlar hastalar bizden ama biz size ilacı kullanın dediğimizde 5 yıl kullanmıyorlar %40'ı. I try to educate my patients to do the opposite. Ben hastalarımı tam tersini söylemeye çalışıyorum. PET scan istemeyin ama hormonlarınızı kullanmanız gerektiği kadar kullanın. And I do ask them to tell me about any new symptoms that they have in a shared relationship. Evet, hastalarımla ilişkilerimde mutlaka bir semptomunuz varsa beni arayın, beni bilgilendirin diye eğitiyorum. Symptom management during survivorship is an important part of my job. Çıkan semptomları, bulguları veya problemleri tedavi etmek benim en önemli görevlerimden biri. Again, here are the symptoms that the physical concerns that survivors have. Energy, concentration, sexual functioning, pain. Yine tekrar şunu göstereceğim. En önemli problemler enerji kaybı, konsantrasyon azlığı, cinsel problemler, ağrı gibi. 40 to 50%, and the yellow represents in the survey patients reporting that their doctor did not pay attention to this. Amerika'da bile bu tip semptomları olanların %50'sinde doktor bunları tedavi etmiyor. Problem. We have a problem in that. We need to do better. Daha iyisini yapmalıyız biz doktorlar olarak. Energy, fatigue, very common and important. So important that our society just last month put out guidelines in a consensus about how to deal with the very prevalent problem of fatigue among cancer survivors. Kanserden yaşayanların en önemli problemi yorgunluk ve bizim bunun üzerine çok gitmemiz gerekiyor. Fatigue is distressing, persistent, out of proportion tiredness, and it is very common. Halsizlik, yorgunluk, emosyonel yani bu duygusal olarak yorgun hissetme çok önemli bir problem. Here's what to do. First, doctors should pay attention and ask questions during those follow-up visits and empathize and quantify the degree of fatigue that women are experiencing. En önemli şey bir kere doktorun bu problemin üzerinde durması, hastadan böyle bir semptomu var mı, böyle bir bulgusu var mı onu öğrenmesi gerekiyor. In a shared relationship, that the doctor and the patient should address fatigue and its related issues like stress and depression and potentially other illnesses. Doktor iyi bir ilişki kurarak bu yorgunluk haricinde depresyon var mı, halsizlik var mı? Bunu mutlaka iyi ilişkilerle hastayla paylaşması gerekiyor. In regards to treatment for cancer and cancer treatment related fatigue, the recommendations are exercise, 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 150 minutes per week.
Bu yorgunluğu yenebilmenizin en önemli 3 tane şeyi, üçü de egzersiz ve haftada 120 dakikanın üzerinde egzersiz yapmanız gerekir. How many exercise 150 minutes per week? İçinizde kaç kişi Not even me. ben Not Dr. Saran. I do. Ben de 120 dakika yapmıyorum ama içinizde 120 dakika veya üzerinde egzersiz yapan var mı diyor. Yani haftada there are some. Beautiful, beautiful. Harika. Yeah. Thank you. Teşekkür ederim ben. In addition to exercise, we also believe that related issues to fatigue, like stress and depression, require expert help, referral to psychologists and psychosocial workers. Eğer yorgunluk varsa, egzersiz dışında halen devam ediyorsa psikologa veya psikiyatristlere görünmek gerekir. Belki de depresyon yatıyordur altında. And for fatigue, there's pretty convincing scientific evidence that acupuncture and mind-body yoga treatments, experiences can be helpful to patients. Ayrıca yorgunluğu yenmek için akupunkturun ve yoga gibi tamamlayıcı tıbbında etkisi olduğu biliniyor. So we have an acupuncturist at our cancer center, and we have yoga classes every evening, 3 evenings a week. Bizim enstitümüzde hastalar için açılmış haftada 3 akşam yoga vardır. Parasızdır, katılabilirler. Ayrıca akupunktur merkezi de vardır. The scientific data is unclear about other mind-body treatments like massage and Reiki and music therapy, and there's a whole list of other alternative treatments, no evidence to support it. Yoga ve akupunktur haricindeki diğer masaj olsun, diğer yöntemler olsun, müzik terapisi olsun, bunlar için henüz daha kanıt yok. And how about medicines? They work during chemotherapy, Ritalin, stimulants. They don't work during survivorship and remission. Tıbbi ilaçlar tedavi sırasında yorgunluğu yenmek için yardımcıdır ama tedavi bittikten sonraki dönemde yardımcı olduğu gösterilememiştir. So exercise, yoga, very good. Egzersiz yapmanız, yoga yapmanız gibi sizin yapabileceğiniz şeyler ilaç tedavisinden çok daha önemlidir. The other symptom that patients complain about is cognitive problems, so-called chemo brain. Evet, psikolojik olarak da sizi de etkileyebiliyor. Özellikle kemoterapitikler sizi etkiler. Women say they're just not as sharp. They can't remember where their keys are. They can't remember people's names in association. Kemoterapi alan hastalarımız mesela anahtarı bıraktığım yeri unuttum, ilişkilerinde problemler yaşamaya başlarlar. Biz buna kemoterapi beyni deriz. Very difficult. No good answers. Sometimes refer to psychologists, but we need a lot of work on this. Bunu çözmenin çok da kolay yöntemi yok henüz, bu unutkanlığın veya ilişkilerdeki problemleri çözmenin, ama zaman zaman psikiyatristlere göndeririz. Sexual dysfunction is incredibly important for survivors. Cinsellik problemleri de öne çıkan problemlerimizdir. Due to ovarian ablation in premenopausal women and hormonal therapy in postmenopausal women. Menopoz öncesi hastalarda verdiğimiz hormon terapi, baskılayıcı terapiler ve menopoz sonrası ise verdiğimiz hormonoterapiler cinselliği etkiler. Two issues about sexual function. One is physical, vaginal dryness and pain on intercourse, urinary tract infections. Bu semptomların en önemlileri vajinal kuruluk, akıntı veya and the other is psychological, desire, libido, both very important. Diğeri ise fiziksel olmayan ama psikolojik olarak cinsellikten uzaklaşma gibi kadınlarımızı etkileyen problemlerdir. The former, vaginal dryness and pain, I can take care of. Lubricants, vaginal estrogen creams. Vajinal kuruluğu olanlar için geliştirilmiş bazı kremler ve yumuşatıcılar vardır. Ben doktor olarak bunları öneririm hastalarıma. Even for patients whose cancer is estrogen receptor positive,
vaginal cream, estrogen creams are helpful for quality of life and do not affect cancer problems. Şöyle bir korku var. Bu östrojen kremler kullandığımızda kanser yeniler mi? Hayır. Bir takım kremler var. Bunları çok rahat kullanabilirsiniz diyor. For the low libido, that's difficult. That requires sex therapy, referral to psychologists. Cinsellikten uzaklaşma için ise bunun tedavisi çok daha zor. Bu beni aşıyor. Ben daha çok bunu, bizde seks terapistleri vardır. Ülkemizde de sanırım çıkmaya başladı. Onlara gönderiyorum. And male doctors are not good at that. Bunun için de erkek doktorlar çok uygun değil. Daha çok bayan doktorlara gitmesi daha uygun oluyor. We have an insensitivity to that and we need to work on that. Evet, bizler bu konuda çok erkekler olarak çok yetersiziz. Bizim de eğitilmemiz gerekiyor doktor olarak. Hot flashes, big problem. Anti-estrogen therapy. Poor sleeping, poor libido, depression. Sıcak basması, gece ateşleri, kötü uyuma, uykusuzluk, bunlar hep problem. Majority of my patients have hot flashes. Büyük çoğunlukla benim hastalarımda sıcak basması olur hormonoterapi sırasında. There are some antidotes. Anti-seizure medicine, low dose antidepressant medicine, scientifically shown in randomized trials to reduce and improve hot flashes and night sweats. Bu gece ateş basması veya sıcak basması için kullanılan bir takım ilaçlar var. Sarı hastalarında kullanılan ilaçların çok düşük doz verilmesi etkili olmakta. And acupuncture works, it really does. Akupunktur da burada önemli. Aromatase inhibitor, myalgias, arthralgias, joint pains. Aromataz enzim inhibitörleri postmenopozal hastalarda biliyorsunuz kullanılıyor. Sizler de belki alıyorsunuzdur. Bunlarda kemik ağrıları, eklem ağrıları çok ciddi sorundur. The data is 30 to 40% of patients, but in my practice, 70 to 80%. Data %30, %40 hastada kemik eklem ağrısı var derken ben hastalarımın %70'inde, 80'inde görüyorum bunu diyor. The etiology is the aromatase inhibitors and lower circulating estrogen levels and some sort of effect on the bones and the joints and the ligaments. Bu aromataz enzim inhibitörlerine bağlı olarak gelişen eklem ve kemik ağrılarıdır. Bu östrojen seviyesinin düşmesine bağlı olur. There is help. Exercise, again, has been shown to be helpful for muscle and joint problems from aromatase inhibitors. Yine kas eklem ağrılarını geçirmekte egzersiz çok faydalıdır. Short-term nonsteroidals, Bu kullandığımız, Türkiye'de de kullandığımız ilaçlar var. Ibuprofen gibi. and what I usually do, I don't know about my new friends medical oncology here in Turkey, but a drug holiday works for 4 to 6 weeks, and then rotate the aromatase inhibitor to a different one. There's 3 of them in the U.S. Ben şöyle bir uygulama yapıyorum. Çok ciddi eklem karıs ağrısı olanlarda 4-6 hafta ilacı kesiyorum. Buna tatil diyorum, ilaç tatili. Sonra tekrar başlıyorum. Bir de eğer bir ilaçta çok ağrı varsa 3 tane benzer ilaç var. Birinden öbürüne geçiyorum. And if that doesn't work, then switch to tamoxifen, which has less bone pain. Eğer bunlar da olmazsa bizim uzun yıllar kullandığımız tamoksifen var. Exemestan gibi ondan tamoksifene dönüyor. The important thing is take the anti-estrogen medicine. It works. Take it for a long time. Yeah, çok uzun süreler kullanabilirsiniz bu antiöstrojen terapiyi. In surveillance and in follow-up for survivors, in addition to symptoms, it's important also to promote good health. Meme kanserinden yaşayanların kendilerinin sağlık şeylerini de promote etmeleri lazım, sağlıklı yaşamı. So I pay attention, as do all oncologists in the U.S., to bone health in women survivors. Kemik sağlığına tüm onkolojistler olduğu gibi ben de. This is a complicated slide about bone density and when to give. Everybody should have calcium and vitamin D replacement, and when to give additional treatment, bisphosphonates, to protect the bones. Kemikleri korumak için bir takım ilaçlar var. Bunları kullanıyoruz. Ayrıca kalsiyum veriyoruz. Especially important in patients receiving aromatase inhibitors.
Özellikle aromataz enzim inhibitörü alanlarda bu tip ilaçların verilmesi çok önemli. which accelerates osteoporosis. Çünkü aromataz enzim inhibitörleri osteoporoza neden oluyor. Onun için kemikleri korumak lazım. So I spend a lot of time on this with my patients during follow-up, and my nurse tracks down bone density scans every year or every 2 years. Her yıl veya her 2 yılda bir kemik densitesi baktırıyorum kemik sağlıkları için. And the other health promoting issue that is important is weight control. Diğer önemli And nokta Turkey has a problem. kilo kontrolü önemli çünkü Türkiye'de bir problem. Neden? Çünkü güzel yemeklerimiz var. America has a bigger problem, but Turkey has a problem. Ama biz daha büyük, Amerika'da daha büyük probleme sahibiz. And it matters. This is a graph from the research trial of tamoxifen versus aromatase inhibitor as adjuvant therapy. Bu grafikte tamoksifen veya aromataz enzim inhibitörü dediğimiz ilaçları alanların karşılaştırması var. And as you can see, the higher the BMI, the higher the BMI, the more likely a relapse is, no matter what treatment. Eğer şişmansanız, vücut kütle endeksiniz yüksekse kanserin geri gelme ihtimali ne ilacı alıyorsanız alın daha fazla. So weight control is incredibly important for breast cancer survivors, and we take this seriously. Kilo kontrolü çok önemli ve biz bunu çok ciddiye alırız. Diet, referral to nutritionists to achieve and maintain a healthy weight, and to be as lean as possible. Mutlaka diyetisyen ekibimizde vardır. Kilo kaybı ve sağlıklı olmayı öneririz. And there's no magic. Diet and exercise, and we stress that significantly. There is no sihirli bir değnek yok. Yapacağınız şey iyi diyet ve egzersiz. I found this online. This is the Race for the Cure in Ankara last year. Race for the Cure Ankara'da yapılan bir egzersiz programını gösteriyor, onu bulmuş. At our center, we've put together a booklet of nutritional guide for our breast cancer survivors. Bizim merkezimizde beslenme guideline'ı kitapçığımız vardır. Her hastaya bunu veririz. And it's really eat well, eat healthy. İyi yiyin, güzel yiyin. Bu en önemli olan bu. And I give it out on day 1. Ve bu birinci günden itibaren böyle. Breast cancer survivorship and breast cancer survivorship is an increasing problem, an increasing issue and a good problem to have. Bu gittikçe artan bir problem, meme kanserinden sonra yaşayan hastaların takibi. The American Society of Clinical Oncology has put out this brochure that outlines the issues for patients, and I give this out on day 1. Amerikan Kanser Organizasyonu bir broşür hazırlayıp bunu dağıtmıştır. Ben bunu hastalara daha tedavinin başladığı birinci günde veririm. And in our center, and I think in your centers, hopefully, we are developing a comprehensive survivorship program. Biz kendi merkezimizde, şimdi artık Amerika'da çok yaygın, Türkiye'de de belki yakın zamanda olacaktır veya olmuştur, takip programları, iyi yaşam klinikleri kurduk. And in this program, they're at one stop: doctors, psychologists, nutritionists, physical therapy, patient advocates, all in one stop. Bütün bu kliniklerde doktor, psikolojist, beslenme uzmanı, fizik terapi ve hasta haklarını savunan, hastaları yönlendiren kişiler tek bir merkezde bulunuyorlar. So that our patients who are survivors can also be thrivers. Bu yaşayanlar aynı zamanda orada bu işi götürenler de oluyor. And I wish for all of you long survivorship with good health. Hepinize uzun, sağlıklı meme kanseri sonrası uzun yaşamlar diliyorum. Thank you very much. Teşekkür ederim.